Bir keman sanatçısı, bir yorumcu ağır şeyi hiçbir zaman testereyle ağaç keser gibi tek bir kuvvetle çalmaz. Biraz artistik, biraz da emotional, yani o duygusal tarafında ağır şey her zaman nüans yapar. İster iterek ister çekerek kullansın yayı. Dolayısıyla da bunu da taklit edebilmenin, birebir olmasa da en yakın hale getirebilmenin bazı yöntemleri var. Şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Cubase konusunda da zaten müziği nasıl yaparsın, aranjeyi nasıl yaparsın, enstrüman kütüphanelerinden daha verimli nasıl faydalanırsın, film müziği işinde Cubase'i nasıl kullanırsın konusunda bir Cubase başlığı yapmayı planlıyorum. O videolar da yakın zamanda gelecek. Hanımefendiler ve beyefendiler, Los Angeles'tan herkese selamlar. Bugün ses bankalarını nasıl daha verimli kullanırız üzerine biraz küçük ipuçları vereceğim size. Ben ne kullanıyorum ve nasıl kullanıyorum? Yaylı sazları, piyanoyu ve diğer enstrümanları ne şekilde ince küçük ayarlarla daha etkili hale getiriyorum? Bunların ipuçlarını vermeye çalışacağım size. Çayınız kahveniz hazırsa başlayalım. Şimdi Cubase içinde kontakta 3 tane enstrümanım var. Bir tanesi yaylı sazlar. İkincisi bir başka yaylı saz. Ve üçüncüsü piyano. Bunları size şöyle göstereyim. Çünkü her iki yaylı saz arasında da bir yapı farkı var. Bunlardan bahsedeceğim. Bir tanesi Orchestral Essentials dediğimiz library'nin içinden daha soft bir yaylı. İkincisine baktığımız zaman yine bir yaylı legatosu görüyoruz ama bu sefer daha sert bir tavırla çalınmış. Farkı gördünüz. Diğer kanalda da yine piyanonun piyanosu var. Şimdi ilk yaylı saza baktığımız zaman bunun yapısının daha soft olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla da bir müziğin çok sert çalınmaması gereken daha soft yerlerinde böyle bir library kullanmanız her zaman işinize yarayacaktır. Şimdi metronomu 90 olan benim eski müziklerimden bir küçük müzik cümlesini piyanoda çalacağım. Ben burada piyanoda tabii ki pedal kullanıyorum ama sustain pedalı olduğu için. Şayet elinizde sustain pedalı da yoksa bunu nasıl daha soft, daha sanki piyanodan geliyormuş bir efektle reverb falan vesaire kullanmadan nasıl daha iyi bir duyuma ulaştırırız bunu anlatmaya çalışacağım. Önce kaydı yapalım. Evet. Metronomu burada kapatalım. Şimdi midisine bir bakalım bunu. Gördüğünüz gibi elimi tuştan çektiğim anda bile aslında bir sustain etkisi görüyorsunuz. Ses uzamaya devam ediyor. Şimdi bunu buradan sustain'e dokunduğunuz zaman pedala nerede basmışım, nerede bırakmışım zaten bütün sinyali göreceksiniz. Ben şimdi bunları sileyim. Hiç pedal kullanmamışım gibi. Tekrar dinleyelim. Bakın nasıl sesler staccato'ya yakın olmaya başladı. Ne kadar yavan geliyor değil mi? Sustain olmadan. Şimdi bunu şayet elinizde sustain yoksa ne yapacaksınız? Bunları tek tek editleyeceksiniz arkadaşlar. Cubase'de Ctrl Alt yapıp hepsini seçili hale getirip Q'ya bastığınız zaman kuantize ayarı yapılır. Ama bu kuantize ayarı %100 doğru olacak diye bir durum yok. Çünkü notaları olması gerektiği yere çekmeniz gerekecektir illaki. Cubase çünkü bazen kafasına göre öne ya da arkaya alabiliyor notaları. Şimdi ben bunun editlerini şöyle hızlıca yapayım. Bu kısım çok önemli. Piyanoda emin olun çok daha başarılı sonuçlar alacaksınız bu yöntemle.
Bas sesleri bu arada ölçü boyunca uzatın. Çünkü ya benim müziğim de öyle en azından. Baslar dörtlük sayıdan notalardan oluşuyor. Buradaki MIDI sinyallerin her biri nota değerini taşıyor bildiğiniz gibi. Bilmeyenleriniz de varsa MIDI'leri editlerken bunların nota sayılarını temsil ettiğini, yani kaçlık notadır, ne kadar uzun süre çalacak, notasyonla nasıldır, bunu göz önünde bulundurarak editlesin. Bakın burada 5. parmağın C ve R'si var. Dolayısıyla bunlar zaten tutuyor ve dolayısıyla da uzaması gerekiyor. Evet, editi yaptık hızlıca. Şimdi tekrar dinleyelim. Bakın sustain etkisi hiç yok parçada. Tamamen bütün pedalları kaldırdım ve o kesik kesik gelen, ilk duyuşta biraz rahatsız eden partisyonu bir daha duyalım. Çok daha iyi değil mi? Her şey tam da olması gerektiği kadar uzun ve olması gerektiği yerde başlayıp bitiyor. Evet, şimdi iki tane yaylı sazın sample olarak birbirinden ne kadar farklı olduğunu şundan bir kopya alarak göstereyim size. Güzel bir sound ama çok detaysız. Şimdi aynı partisyonu diğer string'e vereceğim. Daha sert bir string. Bunun sound'u çok sert olduğu için biraz kısayım çünkü hakikaten rahatsız edebilir bu. Daha agresif bir ton gördüğünüz gibi. Şimdi yaylı sazları yazarken aslında piyanodan aldığım bir MIDI altyapıyı asla yaylı sazlara direkt atmam ben. Bunları tek tek tekrardan çalmak her zaman iyidir. Bir de size şöyle bir ufak trik vereyim. Mesela şunu duplicate edelim. Üstteki parttan bassları kaldırın. Alttaki parttan da middle ve tizleri kaldırın. Böylelikle elinizde bir bas yürüyüşü, bir de viola ve kemanların olduğu grup bir strings yürüyüşü kalacak. Gördüğünüz gibi parçanın yaylı sazlarını, bas frekanslarını, middle ve high dediğimiz o yüksek frekanslardan, yani keman grubundan ayırmış olduk. Elimizde iki farklı partisyon var. Bu şekilde aslında yapacağımız ufak otomasyon dokunuşlarıyla miksajda basları dilediğimiz yerlerde yükseltir, dilediğimiz yerlerde düşürürüz. Aynı şekilde diğer frekansları da istediğimiz yerlerde daha aşağı çekip daha yukarı çekebiliriz. Bunlar tek band halinde kalırsa buradaki gibi bu ayrımı yapamayız. Bu ayrımı yapamamak aslında işte o istediğimiz bazı güçlü bas noktalarında ya da bası biraz düşürmemiz gereken noktalarda bizim elimizde büyük engel. Çünkü düşürdüğünüz zaman komple bütün partisyonu düşürmüş olacaksınız. Ki bunu da benim normal çalışma şeklimde, bas ayırma şeklinde bu değildir normalde. Şöyle ilk partisyonda alttakileri silerim. İkinci partisyonda ise üsttekileri silerim. Bu bize ne vermiş oldu? Üstteki cello partisyonu, orkestra içindeki grup cello'dan bahsediyorum ama. Alttaki ise orkestradaki double bass, yani kontrbas partisyonu. Gibi. Bu partisyonu da mesela ayırmaya çalıştığımızda ne yapıyoruz? Yine duplicate edelim. Burada
enstrümanın skalasını bilmeniz gerekiyor. Kullandığınız mesela bir kemanın skalası ne kadar? En pes notasında ne var? Ondan daha aşağı inebiliyor mu bu enstrüman? İnemiyor. Sol notasının aşağısı yoktur kemanda. En peslerde. Dolayısıyla da burada da ayıracağınız nokta o olacaktır. Solden aşağısı yok. Evet, keman bunu çalıyor. Örneğin burada şuradaki F3'ten itibaren ben bunu kemana vermek istemiyorum. Bunları kaldırdım. Şu artık benim keman partisyonum. Buraya da geliyorum. Orada F3'ten aşağısını kestiğime göre buradan da F3'ten yukarısını tamamen kesiyorum. Ve oldu size viola part. Üstte ne var? Keman grubum. Keman 1 ve 2. Peki bütün orkestrasyon böyle mi gidecek? Tabii ki de hayır, böyle gitmeyecek. Daha önceki videolarda söylemiştim. Orkestrasyonu yapmak, piyanodaki aranjmanı enstrümanlara dağıtmak anlamına gelmiyor. Bunun üzerine daha pek çok yaylı partisyon ekleyebilirsiniz. Kemanları kendi içinde 2'ye, 3'e, 4'e bölebilirsiniz. Aynı şekilde violayı bölebilirsiniz. Hatta cello ve kontrabası da bölebilirsiniz. Yani orkestrasyon esnasında sizin aranjmanınız, yani aranjeniz devam ediyor olacak. Bir tane örnek vereyim mi size? Şunu da duplicate edelim. Bu benim zaten partisyonum. Şunu da komple sileyim. Bakın şimdi ne yapacağım. Sadece şunları duymak istiyorum. Bu iki grup çalarken ben de bunun üzerine başka bir partisyon ekleyeceğim. Gördünüz, bambaşka bir şey oldu. Tabii ki de bunu da diğerleri gibi editleyip tam işte yerlerini falan belirlemeniz gerekiyor. İlla ki böyle bir tiz kemanla mı girmem gerekiyor? Hayır. Buna da bir başka örnek vereyim size. Örneğin şuraya dördüncü bir kanal açalım. Ve yine kontakt içinden mesela bir solo cello atayım misal. Orkestrasyona bir cello ekleyelim. Bakalım işte daha ne kadar büyütüp dramatik hale getirebileceğiz. Hemen bir sound kontrolü yapmamız gerekiyor. Bunu Omni'den tabii ki de attığımız kanalın 4'e alacağız. Evet. Şu an iyi. Şimdi en son yaptığım partisyonu bir kapatalım. Ve yaylı sazların, yani soft olanların duyumuna bakalım. Eğer ki sound yüksek geliyorsa buradan biraz düşürebilirsiniz library'den. Evet, gayet güzel. Şimdi bunu da ben klavyeden olmadı inputs diyerekten bütün midilerin çalıştıracağı hale getireyim ki piyanodan çalmak istiyorum çünkü şu anda. Bakalım. Şunu da değiştirelim. Cello diyelim buna. Bu benim solo cellom. Bakalım buradan ben buna ne ekleyebileceğim ezgi olarak. Bir deneyelim bakalım. Evet, bakın burada şunu özellikle tınlattım ben. Enstrümanın skalasını bilmekle alakalı. Do notasından sonra cello'da re yok. Bakın bunu çalarsanız eğer boşluk verir size. Dolayısıyla buradaki armonik yürüyüşünüz biraz enstrümanın skalasına göre belirlemeniz lazım ki enstrüman bilgisi bu yüzden çok önemli bir şey bizde. Kemanın nota skalasında olmayan bir notayı kemana çalması için vermek oradan sonuç alamamanıza sebep olacak. Ve kemanı çalacak arkadaş diyecek ki bende böyle bir nota yok. Çok normal. Bakın burada benim yaptığım gibi. Cello'da bu re yok. Dolayısıyla benim buradaki partisyonu düzenlemem gerekiyor. Ne yapıyoruz? Bir daha alalım bunu.
En başta ne yapmıştım? Onu size piyanoya vereyim, cello'ya veremeyeceğim için. Burada Re'den Do'ya düşmüştüm. Fakat ikinci dönüşte ne yaptım? Re notasını, yani çaldığım ton Do minör olduğu için Re notasından, yani aslında Do minörün 5. derecesinden 1. dereceye düşmüştüm. Ama cello'da bu Re olmadığı için, yani cello'nun skalasında olmadığı için burada Re'ye çıkmak yerine Sol'e düştüm. Ki Sol de Do minörün beşlisinin, beşlerin üzerine kurduğum üçlü akorun, yani Sol, Si natural ve Re akorunun 1. derecesi oluyor Sol. Yani Do minörün beşlisi. Sol'e düşüp Sol'den Do'ya tam karar verdim. Bütün olay bu. Şimdi piyanoyu açık bırakalım. O da eşlik etsin yaylı sazlara. Hatta üstüne bunu da açayım. Aranje bu şekilde adım adım büyür. Bunun üzerine daha pek çok şey ekleyebilirsiniz. Bir üflemeli saz ekleyin mesela, işte daha dramatik olsun, ne bileyim flüt ekleyin, bir oboa koyun oraya falan. Nefis bir tadı olacaktır. Çok sıkmamak için böyle kısa örnekler veriyorum ama bu örnek tabii ki de müziğin geri kalanı içinde adım adım uygulanacak aşamalar. Küçük bir piyano ezgisi ne hale geliyor? Evet, bunu şimdi piyano eşlikli bir cello olarak düşünelim. Gayet güzel. Tabii ki cello notasını da editleyip bütün midileri olması gereken yerlere çekeceksiniz ki bu az evvel duyduğunuz gibi ufak gecikmeleri yaşamayın. Yaylı sazlar hakkında bir tane daha ufak ipucu vermek istiyorum size. Piyano ve yaylı sazlar hemen hemen bütün müzik türlerinin temelini oluşturduğu için, her müzik tarzında da kullanıldığı için özellikle bu ikisinden başladım ki benim yaptığım orkestral işlerde ve işte film müziği tarzlarında çok kullanıldığımız ve hemen hemen müziğin %50'sini böyle arka planda duyurduğumuz enstrümanlar olduğu için bunlardan başladım. Ama diğer enstrümanlar için de üflemeliler olsun, vurmalılar olsun vesaire, koro kullanımı bunun dışında çok önemli. Bunları da nasıl kullandığıma dair fikirler vereceğim ki bunları uygulayarak da emin olun ki daha başarılı sonuçlar alacaksınız. Örneğin yaylı sazların kullanımında nüans çok önemlidir. Bakın keman örnek verelim en basitinden. Bir keman sanatçısı, bir yorumcu ağır şeyi hiçbir zaman testereyle ağaç keser gibi tek bir kuvvetle çalmaz. Biraz artistik, biraz da emotional, yani o duygusal tarafında ağır şey her zaman nüans yapar. İster iterek ister çekerek kullansın yayı. Dolayısıyla da bunu da taklit edebilmenin, birebir olmasa da en yakın hale getirebilmenin bazı yöntemleri var. Şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Buradaki kontrol düğmelerini, fader'ları bir kemanın ya da bir yaylı sazın, işte cello olabilir ya da artık ne kullanıyorsanız, onun arşesi gibi düşünün. Hiçbir zaman arşenin tellere her dokunuşu aynı yoğunlukta, aynı nüansta olmayacak. Dolayısıyla şimdi düz olarak bir akor basacağım yaylıda. Evet, kötü bir sound değil ama daha iyisi gerekiyor bize. O yüzden de ufak dokunuşlar yapıyorum.
Tamamen yapmanız gereken şey bu. Yaylıyı daha bir hümanist tavra sokmanız lazım. Hani bir insan çalıyormuş gibi. İşte böyle. Kullandığım küçük yöntemlerden bazılarını size anlatmaya çalıştım ki daha hızlı da gelecek. Elinizdeki ekipmanları, yazılımları tam verimli kullanmaya çalışın. Herhangi bir şeyi sadece kullanmak için kullanmayın. Hiçbir yazılım, hiçbir ekipman sadece örneğin piyano tuşlarına basılsın diye yapılmıyor. Onun üzerinde öyle ince hassas ayarlar var ki bunları değerlendirin. Bir synthesizer, bir klavye, bir piyano artık elinizde ne varsa. O kadar ince ve güzel ayarlar için yapılmış ürünler ki bunların bütün avantajlarından faydalanmaya çalışın ki yazılımlar konusu da böyledir. Emin olun elinizdeki yazılımların daha birçok özelliğini bilmiyorsunuzdur. Ben bile 2002 yılından beri hemen hemen Cubase üzerinde ve Nuendo üzerinde çalışıyorum. Şimdiye kadar hiç kullanmadığım pek çok ayar keşfediyorum ve onlar benim işimi inanılmaz kolaylaştırıyor. Kullandığınız programları çok iyi öğrenmeye çalışın. Çok iyi kurcalayın sağını solunu. Bu tarz videoları da izlemeye devam edin. Cubase konusunda da zaten müziği nasıl yaparsın, aranjeyi nasıl yaparsın, enstrüman kütüphanelerinden daha verimli nasıl faydalanırsın, film müziği işinde Cubase'i nasıl kullanırsın konusunda bir Cubase başlığı yapmayı planlıyorum. O videolar da yakın zamanda gelecek. Umarım bunlar benim olduğu kadar sizin de işinize yarar ve işlerinizi kolaylaştırır ve güzelleştirir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.